Merhaba, bu videoda Türkiye'yi tüm komşularıyla savaştıracağım. Ancak bir istisna olarak Azerbaycan'ın Nahçıvan özerk bölgesi Türkiye'nin sınır komşusu olsa da bu videoya özel olarak Türkiye'nin kardeş ülkesine eklemeyeceğim ve onun yanında yer aldıracağım. Yani Türkiye ile an itibariyle savaşacak devletler Yunanistan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak ile Suriye olacak. Öncelikle savaş senaryomuza başlarsak, batıdaki iki ülke olan Yunanistan ve Bulgaristan ellerinde ne kadar askeri ordu varsa Türkiye'nin sınırlarına yolladılar. Bunun üzerine karasal saldırılar başlatan bu iki ülke adeta delirmiş gibi gördüğü bütün Türk vatandaşlarını yok etmeye and içmişlerdi. Bu yüzden ilk etapta sınırda yaşayan yaklaşık 2 milyon Türk'ün bir kısmı saldırılardan dolayı hayatını kaybetti ve geri kalanları da başka şehirlere göç etti. Bunun üzerine onlar kaçınca Edirne'yi Yunanlar, Kırklareli'yi de Bulgarlar ele geçirdi. Bunu gören Türkiye ise adeta çılgına döndü. Çünkü bu yapılanı artık affetmeyeceğini açıkça söylüyordu. Çok geçmedi ki o da ordusunun yarısını bu işgal edilen topraklara gönderdi. Bununla birlikte karasal askeri çatışmalar çok şiddetli bir şekilde başladı. Bu sırada yaşanan savaşı fırsat bilen İran ve Ermenistan'da ikisi bir oldu ve onlar da ellerinden geldiği kadar ordu getirip Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine çıkartma gerçekleştirerek ilerlemeye başladılar. Böylece Türkiye hangi tarafla ilgileneceğini gerçekten şaşırmış vaziyetteydi. Ancak hala bitmemişti ve savaşa girecek daha Gürcistan, Irak ve Suriye vardı. Derken bu üç ülkede ortak bir açıklamayla madem tüm komşular birlik oldu bize de iş düştü demektir. Şu andan itibaren biz de Türkiye'ye savaş ilan ediyoruz dediler. İlk olarak Gürcüler askerlerini Türk sınırına yerleştirdi ve hedefinde Artvin ile Ardahan'ı ele geçirmek vardı ve bu hedefi de gerçekleştirmeye çok yakındılar. Çünkü Türkiye Yunan ve Bulgaristan'la ilgilendiğinden dolayı kısa sürede ilerleyerek bu iki kenti almayı başardılar. Bu sırada Suriye ise Türkiye'de bulunan bütün mültecilere ayaklanın çağrısı yaptı ve kendi de ayrıca ordusunun tamamını Türkiye için ayırarak sınır hattına yolladı. Bu arada Suriye'nin yaptığı bu çağrıya kulak veren mültecilerin yaklaşık yarısı kabul etti ve her yeri yakarak yıkmaya başladılar. Türkiye bunun üzerine çok zor duruma düşmüştü. Bu arada çok geçmedi ki Suriye'de sınırlardan ilerliyor ve Hatay'ı, Gaziantep'i, Şanlıurfa'yı, Mardin ve Şırnak gibi sınırda bulunan şehirleri ele geçiriyordu. Bu sırada Irak ise o da aynı şeyi yaparak Türk sınırlarına asker gönderip Hakkari kentini kontrolü altına aldı. Bu olayların yaşanmasının ardından ilk olarak Azerbaycan dedi ki Türkiye senin bütün komşuların hain çıktı. Fakat ben asla öyle bir şey yapmam ve yapmayacağım. Hemen sınırdaş olduğum 3 ülke olan Gürcistan, İran ve Ermenistan'a karşı savaş ilan edip sizinle uğraşmalarına engel olacağım. Öleceksek beraber öleceğiz diyerek üzüntülü bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Türkiye Azerbaycan'ın bu açıklamasına cevap bile veremedi. Çünkü her yerden saldırı geliyordu. Derken Azerbaycan sözünü tuttu ve bu 3 ülkeye savaş ilan ettiğini duyurdu. Ardından da elinde ne kadar asker varsa bunları 3'e bölüp sınırlara gönderdi. Böylece Azerbaycan Türklerinin saldırılarını gören bu devletler Türkiye ile uğraşmayı bırakarak ordularını buraya yönlendirdiler. Azerbaycan kardeş ülkesi Türkiye'yi kurtarabilmek için belki de kendi canını tehlikeye atmıştı ve sonunun ne olacağını bilmiyordu. Bu arada Türkiye'nin ordusu batıdaki savaşta oldukça başarılıydı ve ilk önce Kırklareli'yi Bulgarlardan kurtararak hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. Derken Bulgaristan'ın ana topraklarına da giren Türk askerleri Burgaz bölgesinde ilerleyişlere başladı. Bu arada Türkiye genelinde bir kısım Suriyelilerin her yeri yakıp taşkınlık çıkartmalarından sonra Türkiye onları Suriye'ye geri yollamaya başladı. Yakaladığını hemen sınır dışı ediyordu. Fakat Suriye ise bu gelenleri hemen asker yapıp Türkiye sınırına yolluyor ve savaştırıyordu. Bunu gören Türkiye ise çare bulmak için onları Suriye'ye değil de kendi asker olarak kullanmak istedi ve bazılarını da Azerbaycan'a göndererek diyordu ki kardeşimiz Azerbaycan senin de zor durumda olduğunu biliyoruz. Bu yüzden ülkemde yer alan Suriyelilerin yarısını asker yapıp savaştırman için sana yollayacağım ve diğer yarısını da ben kullanacağım dedi. Bunun üzerine Azerbaycan da bunları alıp ordusuna kattı ve 3 ülke sınırlarına gönderip savaştırmaya başladı. İlk olarak Azerbaycan bu çok sayıda Suriyelinin de gelmesiyle Ermeni savunmasını parçaladı ve Ermenistan sınır hattı üzerinde ilerlemeye başladı. Ayrıca Azerbaycan ordusu Güney Ermenistan'dan da gelerek Nahçıvan'a ulaştı ve çok geçmedi ki bu ayrı toprağıyla birleşmeyi başardı. Bu sırada Suriye ise ele geçirdikleri Türk topraklarından hiç çıkacak gibi görünmüyorlardı. Aksine daha da saldırıp Türk topraklarını almaya devam ediyorlardı. Türkiye'nin planında Suriye ve Gürcistan daha arka plandaydı. Çünkü önce Yunan ve Bulgarlardan kurtulması gerektiğini söylüyordu. Bu arada Türkiye Bulgaristan'dan ilerlese de Yunanlar öbür taraftaki Türk şehirleri olan İzmir ve Antalya'ya da çıkartma gerçekleştirdi ve bu kentlerin bir kısmını ele geçirdiler. Fakat Yunanistan bu cepheleri açtığı için Edirne'deki kısmı boşladı ve bu yüzden Türkiye'de sınırındaki
Yunan ordusunu da geriye doğru püskürtmeye başladı ve Dede Ağaç kentine kadar geldi. Ancak diğer tarafta İzmir ile Antalya'daki Yunan ordusu da tam gaz ilerleyişlere devam etmekteydi. Yunanistan kıyılar üzerinden geliyordu ve yaklaşık 24 saat içerisinde bu iki şehri birleştirdi. Böylece Muğla ve Aydın gibi şehirler de Yunanistan'ın kontrolüne geçtiler. Bununla birlikte toplam 4 Türk kenti Yunan ordusundaydı. Türkiye buna çare aramıyordu. Çünkü Yunanların Akdeniz bölgesine yerleşmesini istiyordu. Böylece onların topraklarını da kendi ele geçirecekti. Yani Türkiye'nin sınırlarında değişiklik yapma isteği mevcuttu ve bunu başarmayı çok istiyordu. Derken bu arada Suriye çok fazla ileri giderek Hatay'dan Elazığ'a ve oradan da Şırnak'a kadar gelmiştiler. Diğer yandan Irak'ta ilerleyebildiği kadar ilerliyordu. Türkiye'nin buna bir çare bulması gerekmekteydi. Diğer tarafa baktığımızda Azerbaycan çok sayıda milyonlarca Suriyelinin de yardımıyla Ermenistan ülkesini komple ele geçirdi ve hakimiyeti altına aldı. Bunun ardından burada yaşayan Ermenileri de kendi ordusuna katan Azerbaycan onları savaşmaya zorladı ve Gürcistan ile İran'ın sınırlarına gönderdi. Ancak tecizat gibi eksiklikleri vardı ve bunu karşılayamıyordu. Derken Türkiye'ye dedi ki, sevgili Türkiye, fazladan mühimmatınız var mı? Eğer yoksa başka bir ülkeden satın alıp bize yollar mısın? Dedi. Bunun üzerine Türkiye ise maalesef bende de az var ama senin için bunu yaparım dedi. Ve ardından Türkiye Kazakistan'a dedi ki, sevgili Kazak kardeşlerimiz, sizden ricam hemen karşınızda bulunan Azerbaycan'a mühimmat yollamanızdır. Azerbaycan'ın size ihtiyacı var. Yardım edin dedi. Bunun üzerine Kazakistan da bu çağrıyı kabul etti ve o da şöyle söyledi. Azerbaycan demek Kazakistan demektir. Hemen gemilerimi yollayıp ona mühimmat sağlayacağım dedi. Ardından çok geçmedi ki Kazak Türkleri Hazar Denizi üzerinden gelerek Azerbaycan'a çok sayıda silah yardımları yaptı. Bunları alan Azerbaycan ise çok teşekkür ederim diye bir konuşma yaptı. Ardından bunları ordusuna yerleştirdiği Ermenilere dağıttı ve onları savaşa yolladı. Azerbaycan an itibariyle hem Suriyelilerden hem de Ermenilerden güç alıyordu. Bu yüzden Gürcistan üzerinde de ilerlemeye başlamıştı. Başkent Tiflis hemen yakınında bulunduğu için o bölgeye kadar gelip hakimiyetine geçirdi. Böylece Gürcistan'ın başkentini düşürdüğü için otomatikmen savaş kaybeden oldu Gürcistan. Böylece Türkiye'nin ele geçirilen toprakları ona geri iade oldu ve ayrıca kalan bütün topraklar da Azerbaycan ülkesine bağlandı. Diğer tarafta Türkiye Yunanistan'a bir çağrı yaparak şu teklifi söylüyordu. Yunanistan, bütün halkını topla ve bizim Akdeniz bölgesine götür. Size orayı vereceğim ama kendi topraklarını da bize vereceksin. Ne dersin? Bunun üzerine Yunanlar da öyle bir şey olmaz. Biz her iki bölgeden de çekilmeyeceğiz deyince Türkiye'nin adeta siniri hopladı ve diyordu ki, madem öyle yavaş yavaş geliyorum o zaman. Dedikten sonra Türk ordusu her ihtimale karşı Bulgaristan'daki ilerleyişleri durdurdu. Çünkü kaynak tasarrufuna gitmesi gerekiyordu. Bu yüzden Bulgarlarla bir anlaşma imzalandı ve ardından Bulgaristan savaştan çekildi. Bu olayın ardından o taraftaki ordularını geri getirip siz burada dinlenin diyen Türkiye, Yunanistan için yepyeni bir askeri ordu daha hazırladı ve onları da topluca Yunan sınırına gönderdi. Böylece Gümülcin, İskeçe ve Kavala kentlerini ele geçirdi Türkiye. Yunan halkı bunun üzerine paniklemeye başlamıştı ve kendi ülkelerine baskı yaparak Türkiye'nin teklifini kabul etmesi gerektiğini söyletmeye çalışıyorlardı. Bir süre daha sessizliğini koruyan Yunanistan devleti Türkiye'nin Selanik'i ele geçirmesiyle artık suskunluğunu bozdu ve tamam Türkiye, artık ilerleme, teklifinizi kabul ediyoruz deyince Türkiye de bunu hemen onayladı ve Yunanistan'ın artık yeni ülkesi bu sınırlar olmuştu. Türkiye de eski Yunan topraklarını ve adaları tamamen ele geçirmişti. Böylece Yunanistan'da savaştan çekildi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'a da bir çare bulması gerekmekteydi ve elinde bulunan bütün tankları, uçakları, askerleri, her şeyini bu sınırlara yönlendirdi. Türk ordusunun karşılarına geldiğini gören bu iki ülkede ekstra asker takviyesi yapınca çok şiddetli savaşlar yaşanmaya başladı. Fakat bu arada İran, Azerbaycan topraklarından ilerlemeye başlamıştı. İran'ın durdurulması gerekmekteydi ve Azerbaycan Türkiye'ye çağrı yapıp şu İran'ı durdur Türkiye dedi. Bunun üzerine Türkiye de İran'a tehdit mesajları iletti. Fakat İran bunu pek ciddiye almıyordu ve gülüp geçiyordu. Bunun üzerine Türkiye de cevap olarak şu Suriye ile Irak'ı bitireyim, sıra sana da gelecek diyordu. Çok geçmedi ki Türkiye rahat bir şekilde ilerlemekteydi ve ilk başta Suriye'yi çok sert bir şekilde geri püskürtüp Halep ile Hasici sınır çizgisi boyunca ilerlemişti. Türkiye Suriye'ye karşı Suriyelileri savaştırıyordu ve bu sayede bayağı bir avantaj elde etmişti. Derken Suriye savaştan çekildiğini açıkladı. Ardından Irak'ta yalvarmaya başlayıp topraklarınızı terk ediyoruz, bize lütfen bir şey yapmayın dedi. Türkiye de kabul etti ve Irak'ta savaştan çekildi. Derken İran için artık zor zamanların yaklaştığı belli oluyordu. Fakat o da Irak'ın yaptığını yapmaya karar verdi ve özür dileriz,
Biz Azerbaycan'ın topraklarından çıkıyoruz dedi ve savaştan çekildi. Böylece savaş Türkiye ve Azerbaycan'ın kazanmasıyla son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.